Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Evet, akşam rutinime hoş geldiniz diyorum. Çünkü işten geldikten sonra bir planım oluyor. Tabii ki herkeste bu farklı olabilir. Şimdi mutfaktayım. Mutfakta biraz işim var. Sonra makyaj masama geçeceğim. Sabah dağıttığım makyaj masama. Biraz orayı toparlarız beraber. Şimdi mutfakta bulaşık makinesiyle başlıyorum. Buradaki bulaşıklar temizdi. O yüzden hemen burayı boşaltalım. Sonra biraz bulaşık var, onu yerleştireceğim. Şimdi bunları hızlıca yerleştirmeye başlıyorum. O kadar hayat koşturmacasına düşüyoruz ki gün içinde. Sürekli bir şeyler insanın kafasını kurcalıyor. Sürekli meşguliyetleri var. Tabii ki işe gidip geliyorsunuz. Herkesin iş yoğunluğu da başka oluyor. O yüzden ben birçok insana göre yani çok yoğunum diyemeyeceğim. Ama yine de belli bir fiziki yorgunluğum ve beynen yorgunluğum oluyor ister istemez. O yüzden yani şehrin yorgunluğu da tabii ki insana ayrı bir durum katıyor. Ayrı bir karmaşa, zihnini meşgul ediyor insanın, her şeye bakmayın. Gerçekten hiç de kolay değil her psikolojiyle baş etmeye çalışmak. Tabii ki şehrin karmaşası da insanı çok başka yorabiliyor. Gün içinde ne kadar gürültüye, ne kadar kalabalığa maruz kaldığınıza bağlı bazı şeyler. Benim doğup büyüdüğüm yer küçük bir sahil kasabası. O yüzden birçok insan artık minimal yaşamak istiyor. Daha zihninin az yorulduğu, daha sakin yaşamların olduğu yerleri tercih etmeye başladı. Bunun için birçok alternatif var tabii ki değerlendirilebilecek. Çok fazla Ege ve Akdeniz'de şehir, ilçeler var. O yüzden tercih tabii ki de herkeste farklı olabilir. Çünkü neyin ne kadar beklediğinize bağlı her şey. Sizin sınırlarınız nedir? Ne şekilde yaşayabilirsiniz? İşte oralarda ne iş yapabilirsiniz? Birçok şey tabii ki insanları düşündürüyor. Gitmek konusunda da kararsız bırakan şey tabii ki iş durumları. Ve gidince oralarda ne yapabiliriz düşüncesi, kaygısı. Bunları aşabiliyorsanız eğer harekete geçebiliyorsunuz. Tabii ki belli bir yaştan sonra emekliyseniz eğer bu tarz şeyleri belki çok düşünmeyebilirsiniz. Belli de bir birikiminiz varsa gözünüzü karartıp harekete geçmeniz belki de çok zaman olmaz. Ama eğer siz oralarda bir geçmiş geçirmediyseniz bir şeyleri tam anlamıyla kestiremeyebilirsiniz. O yüzden iyice düşünüp doğru karar vermek gerektiğini düşünüyorum. Benim de YouTube'da izlediğim birçok kişi oldu bununla ilgili. Farklı şeyler duydum. Orada çok fazla duramayıp geriye dönen insanlar da duydum. Yani belki de çok plansız hareket etmekle alakalıdır. Bilemiyorum. Bunu buradan alayım. Yani önceden her şeyi planlamanız gerekiyor. Yani ben plansız hareket edebilecek bir yapıda değilim mesela. Her şeyi ayarlamalıyım ki ona göre harekete geçebilmeliyim. Harekete geçme işi de sanırım bir zaman alacaktır. Her şeyi ayarlamak kolay değil. Birden hadi ben karar verdim gidiyorum diyemez diye düşünüyorum birçok insan. Çünkü geride bıraktığınız hayat acaba sonradan aranacak bir
hayat mı olacak? Yani şunu demek istiyorum. Evet, yaşamak anlamında güzel artıları var tabii ki. Ama ya bir şeyler yolunda gitmezse? O yüzden bu anlamda düşününce doğru karar vermek dediğim şey bu. Her şeyi ayarlama mevzusu. Yani bilmiyorum, gençler için artık sanırım genel olarak, yani sadece belli bir yaşın üstündeki insanlar için değil, gençler için de zor bir durum, sıkıntı yaratıyor artık büyük şehirlerde yaşam. Bilmiyorum, birçok insan kaçmanın derdinde. Ben küçük bir yerden buraya geldim. Ve baktığım zaman tabii ki buranın da artıları var ama oraların da çok fazla artısı var. Birçok şeyin eksikliğini sonradan anladım aslında. Gelirken hiç öyle düşünmediğim şeyler var. Ben bunu atlamışım dediğim şeyler oldu. Ama şunu söyleyebilirim, hala şunun bilincindeyim. Belli bir yaştan sonra bunun için harekete geçebilirim. Yani şu yaşımda küçük bir yere hemen gitmenin derdine düşmem diye düşünüyorum. Ama zaten ben öyle bir yere alışık olduğum için bunu konuşabiliyorum. Yani dediğim gibi ben eğer doğup büyüdüğüm yer büyük bir şehir olsaydı daha farklı düşünürdüm. Bu sandalye neden yerde diyebilirsiniz. Katlanabilir sandalyeye geçiş yaptım. Çünkü küçük kediler, yavru kedilerimiz sandalyenin üzerinden masanın üzerine çıkıp tezgaha atlayabiliyorlar. Tabii ki şöyle bir durum var. Bunu söylerken şundan dolayı bunu engellemeye çalışıyorum, belirteyim. Görüyorsunuz, ocak var. Bazen çay yaptığım zaman sonuçta sürekli burada durmuyorum. Salona gidiyorum. Çay kaynar kalması için kısık ateşte bırakabiliyorum. O yüzden yine onlar için aslında bunu düşünüyorum. Hayati tehlike oluşturmaması adına kontrol ediyorum. Ona göre önlemler alıyorum. Benim diğer iki kedim zaten asla tezgaha çıkmaz. Masanın üzerine çıkmaz. İyi bir eğitim verdiğiniz zaman bunu durdurabiliyorsunuz. Zaten kedinin kişiliğinde de öyle bir şey olmadığında gerek bile kalmıyor bir şeylere. Benim kedilerimin kişilikleri o anlamda iyi. Yavrulara da orayı göstermediğim zaman, alıştırmadığım zaman zaten eğilim göstermiyorlar. Ben ortada çöp poşeti bile bıraksam asla dönüp bakmıyorlar. Çöp poşeti karıştırma, oynama huyları da yok. Kokuya gidebilirler aslında ama gitmiyorlar. Bu anlamda şanslıyım sanırım. O yüzden yine dediğim gibi, yani ocak konusunda tedirgin oluyorum, ne olur ne olmaz diye. O yüzden kapatıyorum sandalyeyi, yatırıyorum yere. Biraz önce göründü, onu da açıklamış olayım. Bundan dolayı öyle bir önlem aldım. İşe de yarıyor bu arada. Zaten o belli bir süreyi geçirdikten sonra bir daha artık öyle bir eğilim göstermiyor onlar. Zıplama eğilimi de göstermiyor. Salonda zaten onların yüksekçe bir tırmalama tahtası var. Onda koşturup oynuyorlar, çıkıyorlar, iniyorlar falan. Orada fazlasıyla efor sarf etmiş oluyorlar zaten. Çok da sevdikleri için beraber genelde salonda oynuyorlar. Koridorda koşuyorlar. Böyle hayatlarını geçiriyor onlar da. Şimdi artık mutfaktaki işim bitti diyebilirim. Odaya geçebiliriz beraber. Şimdi sıra makyaj masasının tozunu almaya geldi. Biraz da küçük çaplı dağınıklıklar vardı. Onları halledeceğim şimdi. Şunları yerleştiriyorum. Şimdi bu tarafa geçelim.
En çok kullandığım şeyler elimin altında olsun diye biraz daha ona göre yerleştirme yapıyorum. Şöyle şurayı silelim. Burası da tamam. Biraz topladım. Sildim. En azından biraz daha derli toplu. Şimdi sıra geldi aslında yorgunluk kahvesine. Günün sonunda insana en iyi gelecek şeylerden birisi sanırım. Şimdi kahvemi içmek için salona geçiş yapabilirim. Kedilerimin tüyleri uzun olduğu için düzenli taramam gerekiyor. O yüzden buna önem veriyorum. Ve çok da seviyorlar. Taranmaktan hoşlanıyorlar. Dön bakalım kızım oraya. Hepsi de böyle geliyor yanıma tara beni diye.